Gayet iyi eğitim almış, entelektüel, her açıdan kendini geliştirmiş, yüksek IQ'ya sahip insanlar ilişkilerinde de o kadar parlak, başarılı ve mutlu olabiliyorlar mı acaba? Eğitim düzeyi, zeka, özgüven gibi alanlarda puanlarımız artınca ilişki sicilimiz de doğru orantılı olarak artıyor mu sizce? Öyle olması gerekir değil mi? Ama cevap çoğunlukla hayır. Aslında zeka, toksik ilişkilere karşı bir kalkan değil, çoğu zaman bir tuzak haline geliyor. Ama sorun zekanın kendisi değil, sorun zekanın kendine dönük çalışma biçimi. Ve bunu anlamak için biraz derinlere dalacağız. Ben Mustafa Çay. Bugün neden akıllı insanların toksik ilişkilere ya da narsisizm tuzağına daha kolay yakalandığını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Narsisistik ilişki bir sahte harita işlevi görür. Sizi hem çeken, hem şaşırtan, hem yetenekli, hem bağımlı hissettiren bazı rotalar sunar. Anlık yakınlık, ardından şiddetli bir soğukluk, sonra yeniden güzel bir dönem. Ve zeki insanlar bu döngünün ortasında durduğunda haritayı çöpe atmak yerine döngüyü çözmeye çalışırlar. Olup biteni, tutarsızlıkları rasyonelize etmeye çalışırlar. Yapılan yanlışları mazur görür, analitik beyni gece gündüz çalıştırırlar. Anlamak için, açıklamak için, düzeltmek için sürekli çaba harcar dururlar. Ve bu çabalar onu ilişkiye daha da bağlı hale getirir. Zeki insanlar için en tehlikeli an, anlamsız olan şeyleri anlamlandırma kapasitesine güvendikleri andır. Bu ilişkinin sağlıklı olduğuna, kendilerini ve diğerlerini ikna etmeye çalışır ve zorlarlar adeta. İşte en büyük tuzak da budur zaten zeki insanlar için. Her şeyin bir nedeni olduğunu düşünürler ve bu nedeni eninde sonunda bulacaklarına inanırlar. Peki ya empati? Empati de bu haritanın bir parçası mı acaba? Eğitimli, sezgisel ve duygusal zekası yüksek insanlar ama o gerçekten de çok acı çekiyor diyerek bu toksik ilişkide kalma nedenlerini mantıklı bir gerekçeye dayandırmaya çalışırlar çoğunlukla. Ve sezgileri yanlış değildir. Bir narsist gerçekten de büyük bir acı çekebilir ve bu empati haksız değildir. Ama bu acı size yapılan davranışları meşrulaştırmaz. Empati bir güç olduğunda büyüleyici bir şeydir. Fakat sınırsız kullanıldığında sizi tüketen bir sistemin yakıt deposuna dönüşür. Toksik ilişkilere saplanıp kalan insanlara yapıştırılan bir etiket vardır. Eş bağımlılık. Bu kavram madde bağımlılığı terminolojisinden gelir. Bağımlıya zemin hazırlayan, onu besleyen tarafı tanımlamak için kullanılır. Gerçek eş bağımlı bu sistemi bilinçsizce besler. Ama narsistik istismar mağduru çoğu zaman tam tersini yapar. Neyin yanlış olduğunu fark etmeye başladığı anda daha derin bir baskıyla karşılaşır. Fark etmek kurtarmaz, daha da yorar. Sağlıklı bir ilişkinin nasıl göründüğünü, sınırının nerede çizilmesi gerektiğini, manipülasyonun kaç farklı kılığa büründüğünü kimse öğretmemiştir ona. Yıllar sonra bir kitap okur, bir video izler ve anlar. İşte bu anlayış artık onu eş bağımlı biri yapmaz. Aksine özgürleştirir. Bağlanıp kalmak çoğu zaman bir karakter zayıflığına değil, çocukluktan gelen bağlanma yaralarına, travma bağına, gerçek nesnel tehditlere ve ekonomik, hukuki, kültürel bazı durumlara da bağlıdır. İşte bunları dikkate almadan yapılan her yorum ikincil bir istismar dalgası daha yaratır. İnsan zihni tutarsız ve öngörülemeyen ödüllere tutarlı ödüllerden çok daha güçlü bir biçimde bağlanıyor. Kumarda insanı en çok bağımlı yapan şey sürekli kazanmak değil, ara sıra ve beklenmedik anlarda kazanmaktır. Kumar makinesi bu yüzden kimyasal bağımlılıklardan bile daha güçlü çalışır. Ve narsisistik ilişki beyin kimyası açısından tam olarak böyle bir kumarhane gibi çalışıyor. Anlık bağlanma, şiddetli idealizasyon, ardından değersizleştirme, sonra yeniden bir tutku ve yoğun bir aşk. Bu döngü beyninizin dopamin ve kortizol sistemini ele geçirir ve hatta darmadağın eder. Asitle dolu bir havuza bakıp bu bana zarar vermez diyebilirsiniz. Beyin tehlikeyi sezdiğinde bile bağlanma sistemi aktif kaldıysa iradeyi devreye sokmak bazen gerçekten de mucizevi bir güç gerektirir. Bu kontrol olmazsa uçurumdan aşağıya düşerken bile
uçtuğunuzu zannedebilirsiniz. Durumu tamamen olduğu gibi gören, partnerin değişeceğine dair hiçbir umudu kalmamış, narsisistik bir ilişkinin adeta kitabını yazmış insanlar var. Bunlar fırtınanın ortasında çaresizce umut bekleyenler değil, tam bir farkındalıkla ve mecbur kaldıkları için cehennemin içinde yaşıyorlar maalesef. Çünkü belki de mahkeme o küçük çocuğu bir narsistin eline verdi. Belki kirayı karşılayacak geliri yoktu ya da çevresel baskı yüzünden duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalıyordu. Yani demem o ki bazen her şeyin farkında olsanız bile belli koşullar yüzünden yine de o toksik ilişkinin ortasında kalabilirsiniz. Çok az insan ceketimi alıp gidiyorum diyebilme lüksüne sahip. Bu yüzden de bir insanı yargılamadan önce onun hikayesini, geçtiği yolları, mücadele ettiği zorlukları gerçekten çok iyi anlamak gerekiyor. Bir şeylere körü körüne tutunan ve umut eden biri en azından bağlanma kimyasından güç alıyor ve sahte bir umudun verdiği bir tür avuntu onu motive ediyor. Ama bu toksik ilişkiye mecbur kalan biri ne yazık ki bu avuntudan yoksun ve işte en karanlık ve dayanılmaz zindan duvarlarındaki soğuğu iliklerinize kadar hissettiğiniz ama bir çıkış kapısının olmadığını bildiğiniz bir zindan oluyor. Bir narsistle derin bir tartışmaya girmeyin. Savunmaya geçmeyin, açıklama yapmayın. Zihninizde bir ses açıp kısma düğmesi hayal edin ve onu minimum seviyeye çekin. Yanıt vermemek bir zayıflık değil, stratejik bir güçtür. Sizi değersizleştireceğini bildiğiniz birisiyle güzel haberlerinizi paylaşmayı da kesin. Çünkü toksik bir ilişkiyle mücadele ederken sahip olduğunuz en değerli güç içinizdeki ışığı canlı tutma kapasitenizdir. Aynı çatı altında yaşarken bile duygusal uzaklık inşa edebilirsiniz tehlikeli bir durum varsa ve kimsenin ulaşamadığı kendi iç dünyanızda size ait bir köşeniz olsun. Bir şarkı, bir roman, bir hobi. Narsistin dokunamadığı küçük bir ada ve her ne olursa olsun o adayı canlı tutun. Elinizdeki o çok güvendiğiniz haritanın sahte olduğunu anladığınızda ne olur? İlk tepki haritayı yakmak değildir. Önce kendinize kızarsınız. Ben bu haritaya nasıl da güvendim? Neden bu kadar aptalım dersiniz. Japonlar kırık çömlekleri çöpe atmaz. O kırıkları altın tozuyla birleştirirler. Kintsugi sanatına göre kırıkların onarılmış izi o nesneyi daha değerli kılar. Çünkü o izler yaşanmışlıklardır. Toksik bir ilişkiden geçen insanların çoğu kendini iki kez mağdur eder. Birincisi ilişki sırasında. İkincisi de bu neden benim başıma geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım dediklerinde. Ve bu ikinci yara çoğu zaman toplumun beslediği bir yargının da içselleştirilmesidir. Aslında yaşadıklarınız sizi darmadağın etmedi. Sizi ateşte dövdü, eritti ve artık bambaşka bir güce ve dayanıklılığa getirdi. Her yeni insanla tanıştığınızda onları okuma yeteneği, sınır koyma kapasitesi, gerçeği sahte güvenden ayırt etme hassasiyeti. Bunların hepsi de bedeli çok ağır ödenmiş, soluk soluğa kazanılmış bilgeliktir. Havacılığın kuralları kanla yazılmıştır diye bir söz vardır. Bunu toksik ilişkilere uyarlarsak şöyle diyebiliriz. Toksik ilişkilerin sınırları gözyaşlarıyla çizilmiştir. Bir çocuk sıcak sobaya bir kez dokunur ve bir daha da dokunmaması gerektiğini öğrenir. Buna öğrenme deriz. Arıza değil. Peki neden yetişkin bir insanın narsistik bir ilişki sonrası güveni daha dikkatli inşa etmesine paranoya diyoruz? Aslında bu da öğrenmenin bir başka formu değil mi? Narsisizmin dinamiklerini bilmeyen birine neden bunu daha önce fark etmedin demek, karanlıkta koşarken tökezleyen birine neden düştün demekle aynı şeydir. Bu soruyu soran kişi elinde bir fener tutuyor diye kendini güvende hissediyor ama fenerin ışığı sadece kendi önünü aydınlatıyor. Bir başkasının karanlığını